Burada bulabileceğiz mi acaba? Vallahi bilmiyorum, her türlü detaya bakacağız artık. Aa bak şunlar var ya. Bak mesela bunun küçüğü metal. Öyle bir şey olsa buradan vidalarız mesela. Bunu metale vidaladım. Buraya da sıkıştıracaksın işte. Güçlü bir şey ha. Ama bu çok büyük Bu değil mi? çok büyük aynen. Ha, bunu bırakalım, devam edelim. Ama burada bir sürü şey var ama bilmiyorum nasıl bulacağız onu. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Biz kendimiz detay uyduralım. Mesela Detayları sıkıştırmamız lazım. aynen şöyle 2 tane L alacaksın. Hı. Plakayı böyle sıkıştıracaksın. Plakayı sıkıştırırsın da. Nasıl sıkıştırırsın? Sonra bence çalışalım. Bu detaya çalışalım. Tamam, çalışalım. Ne var ne yok bakalım burada. Ona göre çalışalım. Mesela bu minikler de belki işe yarar. Valla burada ne ararsan var da aradığını bulabilir misin? Aa. Bak bunlar şey ha. Menteşe. Ama bunlar farklı. Şöyle kancalar lazım olur mu başka bir yerde? Yok. O şey o iş Sobanın o aparatlarını bağlamak Yok. için falan. Şöyle yuvarlak. Hatta şeyler bende de var. Evde biriktirdiğim için. Bak bu lazım olur. Saca, vidalama. Şunlardan alabiliriz. Kırtasiye bölümünde ne işin var? Ataşlar var ya dosyada kullandığımız, ona bakıyorum. Ne geçiyor aklından? O da işimize yarayabilir ha. Ataş evde yok muydu? He? Muhittin. Ama arada gitme. Onun gözünü temizleyici bir şey lazım. Yani elden kapatmadan önce falan bir şey alabilir. Orada mıdır? Kalemler var. Bence şurada kalemlerin olduğu yerde olabilir. Ha İleride. şurada bak bir dakika. Ama bundan değil. Ben bundan demiyorum. Bu metaller oluyor yani. Biz bunları arabanın camlarını kapatmak için Aynen. kullanmıştık ya. Ama Evde var bunlar- onlardan. Bundan değil. Aha bundan lazım bize. Bak bunu ne yapacağız biliyor musun? Şöyle bir tane çıkarayım. Kaçtı o? Bize 6 tane mi lazım? 6 tane lazım değil mi? Yedek olsun. 2, 4, 6 tane. Diyorum bak bunu buradan böyle vidalarız. Metal levhaya. Ha, delik Bu zaten. sabit kalır. Aynen, delik zaten. Buradan böyle açacağım. Sıkıştıracağım. Ne kadar tutar bilmiyorum. Aa, güçlü bir şey galiba. Güçlü. Bayağı güçlü. İş görür bence. Deneriz. Metalle incecik bir şey olması lazım. Bence bu ilk prototipimizi bunlarla yapalım. Yapalım. Sonrasında geliştirebiliriz yani. Şu an o malzemeyi bulmak çok zor. Yani aradığımız malzeme fabrikasyon tipi şeylerde, üretim ekipmanlarında kullanılan bir parça. Bir tek Bir tane değil mi? Bu şekilde bir sıra satılıyormuş. Kaç para olduğunu bilmiyorum, kasada soracağız. Buna gerek yok. Bunları bir daha ayarlayalım. o tasarımlara bakacağız işte ne kadar yapmışlar. Ama ona göre vida alacağız. Mesela bundan aşağısı en kısa vida alalım bence. Ya da uzun çok- gelse keseriz. Çok kalın olmaz. 2-3 milim bir şey olur. Yani bunların en küçüğünü almamız lazım. Burada bulabileceğiz mi? Bir sürü vida var. Arkasına da şey almamız lazım. Contalı somun almamız lazım. Şunlar var. Onlar ahşap için. Bize böyle burgulu lazım. En kısa bu var. Küçük lazım. Bak şurada küçükler var herhalde. Ama Şunlar var. bak o olabilir. Bunu geçiremiyorum. Bir de ona somun Bir de sıkacaksın. somun sıkacağım. Anca. Bir küçüğü daha olsa daha güzel olur da. Bak var. Vidalı. Bak bu olur. Bu iyi değil mi? Kaç tane var baksana bir. Pul kullanacak mı?
Pul nasıl pul? Pula gerek var mı? Pula gerek yok. Ama şey lazım. Contalı somun. Tamam işte Dur, pul, sorayım. pul yerine geçiyor. Abi bunlara göre contalı somun var mı? He? Baksana. Burada varmış. Bunlar contalı değil ama. Şunları diyor galiba bak. Yok onlar başka. Tamam işte şeyde. Arkadaşlar ya. Bunların hepsi buradakiler. He. Buradan bakacağız. Bunlar şapkalı. Burada olmasa civatacı var. Civatacıdan alırız. Şimdi şeye bakalım. Sobanın altına ambiyant, bir de arkasına böyle koyabileceğimiz bir şey. Tamam. Şurada gösterirler. Gel gidelim oraya. Burada varmış. Soba şeyleri. Ha bak burada. Bak bak. Bu ısıyı yansıtıyor. Güzel bence. Ben diyorum ki şöyle çevireyim. Ne o? Karton mu arkası? Arkası sert karton, evet. Ama biz altına ahşap yapacağız. Menteşeli. Hı hı. Diyorum bunu buradan böyle keselim. Bunu da böyle 3'e ya da 2'ye katlanmalı yapalım. Bu geri kalanını da arkaya yansıtıcı olarak koyarız. Isıyı bize doğru verir. Olur. Zaten böyle çok yer kaplıyor. 75 liraymış. Küçültmemiz lazım. Vidalar düştü. Tamam bunu alalım. Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün Baba Atölye'deyiz. Baba Atölye dediğim burası babamın evi. Çocukluğumun geçtiği yer diyebilirim buraya. El yeteneğimiz gelsin diye burada sürekli bir şeyler yapardık. Camping Baktus'unu da biz burada yaptık. Ama bununla ilgili yapım aşaması videoları çekemedik. İlk videoda tanıtımını yapmıştık. Bunu izleyebilirsiniz. Bugün yine kamp malzemesiyle ilgili bir şeyler yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha önceki videolarda bahsetmiş olduğumuz bir çadır arayışımız vardı. Bu çadır sobalı ve içinde oturulabilecek şekilde büyük olması gerekiyordu. Biz çadırımıza ve sobamıza karar verdik. Fakat şu anda kullanamıyoruz çünkü sobamızın altına, arkasına ısınmadan kaynaklı koruyucu ekipmanlar yapmamız gerekiyor. Onlar için de bu şekilde yansıtıcı malzemeler aldık. Bu malzemeler sürekli kampa götürülüp getirecek şekilde değiller. Bunları biz katlanır hale çevirmek istiyoruz. Daha kompakt olacak şekilde. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Bir ölçelim bunu. Kaç santim? 84,5 santim. 4 parçaya bölsek 21. 21 oluyor değil mi? 21 santimden, yani 21 santimden 4 parça kessek 2 şeklinde katlayabiliriz. Evet. Onun işaretlemesini yapalım. Ama şu kenarlarını da hesaba katacak mıyız? Yok, zaten çekişten bunun burasını böyle katlayacağız içe doğru. Bükeceğiz yani malzemeyi. Şimdi şöyle 21 santimden işaretleyelim. Bunu da sobanın alt kısmına koyacağız. Bunu da yine katlanır hale getireceğiz. Burada da iki parça tahtamız var. Bir de orada. Onu da yine altına ilk yaptığımız gibi yapacağız menteşelerle.
Şimdi bu da aynı boyda galiba. 80, 85, 84,5, 85 gibi. Yine 21'den gidelim değil mi? Evet, 4 bence güzel. 4 parçadan katlayalım bunu da. Şimdi tahtalarımızı kestik. Bu ısı malzemesi olan malzemeyi de kestik bunların ölçülerinde. Şimdi bu tahtaların birleşim yerlerini şu açılır menteşelerden yapacağız. İlk işlemimiz bu olacak. Ondan sonra bunları da buralarını açıp bunu tekrardan buraya koyup üstüne kapatacağız yan kenarlarını. Orta kısımlarında şuralardan kulaklarını kapatacağız. Onları da şuradaki raptiyelerimizden üzerlerine sabitlemiş olacağız. Bu menteşelerden elimizde 2 tane var. Başka yok. 12 tane parça koymayı düşünüyoruz. Şuradan bir alttan bir üstten şeklinde. O yüzden 10'ar santimlik keseceğiz. Bunları kullanacağız. Bunları şimdi 10'ar santimden işaretleyip keselim bunları. 10. Şöyle 20. Bu da işimiz bitti. Artık vidalamaya, montaja geçebiliriz. Bunu da toplayalım. Ha bir de şimdi bu kısa olduğu için biz vidaları attığımızda dışarıdan çıkacaktır. Onunla da yine taş motoruyla tıraşlayacağız. Hiçbir şey gözükmeyecek. Başka var mı? Buralarda yok. Şimdi ne yapıyoruz Gökhan Usta? Şimdi artık montaj aşamasına geldik. Bunları sabitleyeceğimiz yerleri ayarlayacağız. Diyorum şöyle 10 santim yukarıdan 10 santim aşağıdan 10 santim çok olur. 5 santim yapalım. Şuradan işaretleyeyim. Yani 5 santim Bence İçeriye diğer yapacağız. ikinciyi de koy, aralıklarına bak. şöyle 5 santim de buraya koyacağız. 5 santim içeriden yapacağız. Yani o da şöyle olacak. Birini buraya, birini buraya. Değil mi? Bunları da Fena değil. işaretleyelim. Şimdi bir tane bu tarafa, bir tane arkasına, bir tane bu tarafa koyacağız. Ama önce şunların buralarını, çapaklarını tıraşlamamız lazım. Onu yapacağız. Tamam. Artık bunları yapabiliriz. Şimdi bunların montajını yapacağız buraya. İşaretlemiştik zaten. Şöyle ayarlamalarını yapalım. İlk vidamızı atalım.
katlanır alt tablamızı bitirdik. Nasıl olduğunu gösterelim. Bu şekilde açılıyor. Direkt sobayı bunun üstüne koyacağız. Buraları da alüminyum folyo ile kapladık. Hani elimize falan çok takılmasın diye. Bu arka kısmını da alüminyum folyo kaplıyoruz. Buraya yetmedi. Yarın bir tane alüminyum folyo alacağız. Burayı da kaplayacağız o şekilde. Bir kat daha atalım üstüne. Daha şey olur. Belki bunun üstüne hani alüminyum folyo biraz şey yapabilir. Aşınabilir. Bu gri sağlam bantlar var. Ondan da üstüne bir tur da çekebiliriz. Alt kısmına. Üst kısmına sıcaklıktan dolayı olmaz da. Alt kısmına olabilir. Bu şekilde bizim için hani arabada artık taşıyabiliriz. Son olarak da soba attığımızda arka kısmı yarım kalmıştı. Bunu da siyah bantla yapıştırdık. Herhangi bir elimize takılma falan yapmıyor. Zemin kısmı önemli. Isı kaybı olmasını istemediğimizden dolayı ahşap kullandık. Üstüne amyant yaptık. Tabii bu biraz ağırlık kattı. Şimdi tasarımda biraz değişiklik yapmak istedik. Arka kısmını da tahta değil de şu gri bu da güçlü bir bant. Bundan direkt yapıştırıp üstüne de bu alüminyum folyo ile kaplayarak ısı yansıtmasını sağlamış olacağız. Şimdi onu da bantlamasını yapıp bu kısmı tamamlayacağız. Bu şekilde arkaya yansıtıcı. Perfect. Bunda böyle bir tane lastik yaparız. Aradan tuttururuz. Taşıması kolay. Ağırlığı nasıl oldu? Hafif. Yani tahtaya göre daha hafif. Bence de. Şimdi nasıl olacak? Bunun üstüne sobayı koyacağız. Bu şekilde. Arkasında bu yansıtıcıyı koyacağız. Böyle. Hem alttan aman yarabbim gel lan buraya. Azıp duruyor ya arkada. Ne azıp duruyorsun? Ya sana sahne yaptık bak. Senin fotoğraflarını bundan sonra burada çekeceğiz. Gülümse. Hem alttan Şimdi onun her yerini koklayacak. hem de arkadan ısı kaybımızı önlemiş olacağız bu şekilde. Maksimum verim. Yani tahta bence işe yarar, o yanmaz Ya şey, şimdi onun- kumaşlar bile ısıyı iletiyordur yere. Sert Toprak olması iyi zaten oldu. sıcağı Aynen. çeker. Evet. Hem soba direkt- koyacaksın ya üstüne ağır Aynen. olacak. Soba buraya kadar falan gelir. Burada da odunları falan şey Odunları yaparız. koyarsın. Aynen. Aynen, güzel oldu. Sobanın alt kısmını ve arka kısmını tamamladık. Şimdi sıra geldi baca çıkışına. Bu noktada da biz yeni aldığımız çadırı delmek istemiyoruz. Bundan dolayı da biraz araştırma yaptık. Yurt dışında görmüş olduğumuz bu ürünü kendimiz üretmek istedik. Zeynep de bunun AutoCAD'de çizimini yaptı. Evet, biz Ondan bu biraz bahsedelim. Bu ürüne dair bir tane teknik çizim bulduk ama çok detaylı değildi ölçüleri. Dış ölçülerini çizdikten sonra içeriden dışarıya doğru kendimiz verdik aslında detaylarını. Bu kısımda gördüğünüz boru çapının ölçüsü. Dışarıya doğru da offsetleyerek bunu halkalar oluşturduk. Bu halkaların aslında biz ısıyı iletmesini azaltmak için yapıldığını düşünüyoruz. O yüzden biz Soğurmayı sağlaması lazım. evet güvenli tarafta kalmak için bir halka daha ekledik.
ki daha az ısıyı iletsin borudan dışarıya doğru. Daha sonra biz bu ürünü lazerde 2 milimlik paslanmaz çelikten kestirdik. Evet, ürünümüz artık elimizde. Bu şekilde oldu. Bunu yurt dışından temin etmeye kalktığınızda 1623 liraya geliyor. Üzerinde görünen kıskaçlar üretim bantlarında kalıp fikstürü diye geçiyor. Bunu almaya kalktığınızda yine pahalıya geliyor. Biz de bu noktada yine biraz araştırma yaptık. Videonun başında görmüş olduğunuz gibi biraz dolaştık ama ona benzer bir şey bulamadığımız için biz de bildiğimiz klasik ataçlardan faydalandık. İşte vidaları almıştık. Bir de contalı somunlardan aldık. Şimdi bunların montajını yapıp artık kamp malzemelerimizi tamamlamış olacağız. Bir sonraki kampımızda bunları deneyimleyerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Abone olup bildirimlerinizi açtığınızda yeni kamp videolarımızla karşılaşmış olacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.